Bu videomuzda size kilifişler hakkında bütün bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Uzun zamandır kilifiş merakım vardı ve kilifiş balığına Medeca Redking'lerle başlamış bulunmaktayım. Gördüğünüz üzere böyle bir havuz ortamında 9 adet Medeca Redking, Japanese Rice Fish de diyorlar bunlara. Gördüğünüz gibi yavrularıyla bir arada yaşıyorlar. Yavrularını yiyorlar diyorlardı ama ben de hiç yediklerini göremedim. Yavrular çünkü çok hızlı kaçıyorlar. Aynı lepistese alternatif olarak beslenilebilecek bir balık. Tabii ki Japon kardeşlerimiz bunları üçüncü balıkları olarak, geleneksel üçüncü balıkları olarak besliyorlarsa mutlaka bir bildikleri vardır diye düşünmek gerekiyor. Ben de öyle düşündüm. Çünkü görüyorsunuz ya en azından 50'nin üstünde yavru vardır burada, tahmin edecek olursak irili ufaklı. Kendi kendilerine burada yumurtlayarak yumurtalarını dişiler bitki köklerine böyle yapay rafyaların üstlerine bırakarak yumurtlamış oluyorlar. İlk önce rektal bölgesinde tutuyor, sonra gidiyor bitkilere yapıştırıyor. O şekilde yavrular sonra 12 gün sonra yumurtadan çıkıyor diye biliyorum. Kilifiş lepistesi alternatif olarak bence daha çok tercih edilmesi gereken bir tür ülkemizde, Türkiye'de de. Çünkü çok dayanıklı bir balık. Yani hava şartlarına olsun, sudaki yani ani su değerlerinin değişimine olsun çok dayanıklı bir balık ki buzun altında bile yaşayabiliyor. Yani soğuk sulara dayanabiliyor. Zaten soğuk su balığı diye geçiyor. Japonların da Japon balığı goldfish ve koi fish yani koi balığından sonra üçüncü besledikleri geleneksel Japanese rice fish diye bu balık geliyor ve çok da dayanıklı bir balık, çok zevkli bir balık. Yani şöyle söyleyeyim size, lepistesten daha zevkli diyebilirim. Lepistes yavrularını, bazı lepistes türleri çok inanılmaz bir şekilde yiyor. Özellikle de albino türleri. Bunlar gördüğünüz üzere hep birlikte barış içinde yaşayabiliyorlar. Böyle bir havuzda. Özellikle böyle ufak havuzlarda besliyorlar Japonlarda. Japonya'da da kış şartları çok ağır geçtiği için videoları mevcut. YouTube'da birçok videosu mevcut. Yani buzun içinde donmuş balığı yani buzu yavaş yavaş oda sıcaklığında çözdürerek tekrardan yavru hayata dönüyor. Çok enteresan. Ben de bunları bu sebepten de tercih ettim. Çünkü işlerim gereği devamlı yurt dışına çıkıyorum biliyorsunuz. Tabii bu karantina dönemleri falan mutlaka geçecek ve mutlaka gideceğim. O yüzden gözüm arkada kalmayacak şekilde bu şekilde balıkları bırakabilirim. Sizlere de bu kilifişleri tanıtmak istedim. En azından merak olan birilerine belki de bir faydamız dokunur, ufak da olsa. Bakın yavrularıyla birlikte yansımadan görebiliyor musunuz bilmiyorum da şöyle yapayım elimi. Bakın hep yavrular hep bir arada. İrili ufaklı bir sürü yavru var. Medeca Redking yavruları. Yani en az 50 tane vardır diye tahmin ediyorum dediğim gibi. Medeca kilifişler kuru yemi seviyorlar. Aç kaldıkları zaman biraz vahşi oluyorlar. O zaman yavrulara saldırabilirler diye tahmin ediyorum ama su piresiyle mesela ben beslemeye çalıştım. Su pireleri ağızlarına sığmıyor. Kabuksuz artemia yiyorlar. Kabuksuz artemia veriyorum. Normal kuru yemi de gördüğünüz gibi çok fazla iştahlı yemeseler de yiyorlar yani. Yeni çıkan yavrular havuz ortamı olduğu için yeşil su mevcut. Yeşil su devamlı mevcut havuzumuzda ki yeşil suyu da berraklaştırdılar büyük ölçüde. Yeşil suda şöyle yapayım elimi tekrar görün diye. Yeşil suyla besleniyorlar. Sudaki işte fitoplankton, zooplanktonlarla, çeşitli tek hücreli nematodlarla, siyonobakterlerle genel olarak
besleniyorlar. Ondan sonra belirli bir boya geldiği zaman yem yiyorlar. Zevkli balıklar, yani lepistese alternatif olarak bunları tanıtmak isterim insanımıza. Yani ekstra bir özel bir bakım gerektirmiyor. Görüyorsunuz benim havuzumda, yani saksıdan yapılmış bir havuz. Hiçbir filtrasyon, ısıtıcı, herhangi bir ekipman yok. Tamamen bu şekilde kendi hallerinde yaşıyorlar. Ve gayet de eğlenceli balıklar. Hareketleri falan kendini izlettiriyor. Çok sıcakkanlı balıklar. Çok da insandan böyle ürküp kaçmıyorlar hemen. Gördüğünüz gibi işte bazı bitkiler ben koymuştum ama bitkiler artık emers forma geçip dışarıya çıktı bu şekilde. Bir de elimde duckweed'ler vardı. Onlar da lemnaminara dönüştü. Onları da buraya koydum. Burada bu şekilde böyle bir yarı suni yarı doğal bir ortam oluşturdum bunlara. Kilifişler ayrı bir, balıklar camiasında ben hep öyle söylüyorum, ayrı bir cumhuriyet. İncelenmesi gereken, ayrı bir şekilde ele alınması gereken bir balık türü ve bir sürü varyetesi var. Gerçekten de çok değişik türleri var, renkli türleri var. Senelik yaşayan türleri var. Yani bir sene yumurtadan çıkıyor, hızlı bir şekilde büyüyor, çiftleşiyor, yumurtluyor ve ölüyor. O türleri var. Bunlar o türlerden değil. Ortalama 10 yıl yaşadıklarını duydum bunların ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Tam olarak ben de internetten bakıp araştırmadım. Havuzlarda böyle PVC saklama kaplarında, PVC böyle saksıdan havuzlarda bahçenizde önerebilirim çünkü soğuğa çok dayanıklılar. Yani buzda yaşıyorlar, hani daha ne olsun, eksi derecelerde yaşayabiliyorlar, dayanabiliyorlar. O yüzden bunları tavsiye etmenizi öneririm ülkemiz şartlarında. Çünkü lepistes biliyorsunuz kışın ülkemiz hava şartlarında yaşayamıyor. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Medaka rice fish'ler, yani kilifişler, Japon kilifişleri soğukta yaşayabiliyor sevgili dostlar, dış ortamda. O yüzden bence bu balıklara yönelip bu balıkları üretmeliyiz diye düşünüyorum. Çok da eğlenceli balıklar, çok güzel balıklar. Özellikle havuz ortamında bakılabilecek, gönül rahatlığıyla bakılabilecek, kendi kendilerine üreyebilecek balıklar. Çünkü üremeleri için de lepistes gibi mesela ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Mesela su marulu olur, pistia. Onun köklerine yumurtaları bırakıyorlar. Ben bulamamıştım. Bulamadığım için de suni olarak bu rafya sistemini yaptım. Yani dediğim gibi sevgili dostlar, bu şekilde bir yavruların da saklanması için, yani koloni oluşana kadar, ebeveynler alışana kadar, ki ben hiç yediklerini görmedim. Bakın şimdi bile izliyorum dikkatle. Burada saatlerce izlediğim oldu. Yavrulara hiç ilişmiyorlar. Yavruları yemeye çalışmıyorlar. O yüzden yani tercih etmeniz gereken bir balık türü diye tavsiye ediyorum ben bunu. Gerçekten canı gönülden tavsiye ediyorum. Umarım bu yavruları büyütürüz. Umarım başka bir şeylere rastlaşmayız bunların gelişiminde, büyümesinde. Çünkü bazıları gerçekten hızlı boylandılar. Şöyle göstersem. Şöyle bakın. Şöyle yanaşayım. Bazıları gerçekten hızlı boylanıyor. Yavrular mesela. Bunu alternatif olarak, yani lepistesten daha çok tercih edebilirsiniz. Çünkü lepistesten daha dayanıklı bir balık. Lepistesler biliyorsunuz alışana kadar bayağı bir kırıldım oluyorlar. Özellikle albino türleri çok uğraştırıyor üretene kadar, alıştırana kadar. Tekrar söylüyorum, bu balığı şiddetle tavsiye ederim. Bakımı zahmetsiz, bu şekilde koyuyorsunuz. Dışarıda da bakabilirsiniz. Tekrar altını çiziyorum. Soğuk hava balığı, soğuk su balığı, hiçbir şey olmuyor. Canavar gibi balıklar. Kilifişleri Medaka ırkını, yani Japanese rice fish, Japon pirinç balığı diyorlar. Japonların geleneksel balığı olan bu kilifişleri elimden geldiğince sizlere anlatmak,
bildiğim, öğrendiğim kadarıyla bütün bilgilerimi bu videoda paylaşmak istedim. Umarım birilerine faydası olur. Ben de bu balıkları büyütebilirsem, yeterince çoğaltabilirsem siz sevgili izleyicilerime bir şekilde ya ücreti mukabilinde olur veyahut da çekilişle dağıtmak istiyorum. Çünkü insanlara bunu kazandırmak için bir şekilde ulaştırmanız gerekiyor. Çok kolay bulunan da bir balık değil. Bu sebepten bu balığın üzerinde bunu ülkemizdeki hobicilere aşılamak adına böyle bir çalışmalar yapmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi umarım bir faydası olur. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sevgiler, saygılar.